Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün kahvaltılık tarifler ile geldim. Herkesin çok sevdiği, kolaylıkla yapabileceği, akşamdan yoğrulan pişi, fırında köfte patates tarifi vermek istiyorum. Hiç bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya uygun bir kaba alınarak karıştırılır. Üzerine biraz un ilavesi yapılır. 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1,5 tatlı kaşığı tuz ilave ederek pürüzsüz olana kadar karıştırılır. Kalan un kontrollü bir şekilde ilave edilerek orta sertlikte bir hamur yoğrulmaya devam edilir. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Evet, hamurumuzu akşamdan yoğuruyoruz. Buzdolabının alt kısmına kaldırarak sabaha kadar mayalanmaya bırakıyoruz. Ve ertesi sabah işimiz kolaylık oluyor. Evet, hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi pürüzsüz, kaymak gibi bir hamur yoğurdum. Üzeri kapalı şekilde buzdolabının alt kısmına mayalanmaya bırakıyorum. 500 gram kıymanın üzerine bir dilim ekmek işi suda bekletilerek suyu sıkılır, bıdıklanarak köftenin içine alınır. 1 adet kuru soğan rendesi, 2 adet sarımsak rendesi, 1 yumurta, tuz, kuru nane, kuru kekik, pul biber, kimyon ve karabiber eklenerek köfte harcı yoğrulmaya başlanır. Köfteyi de akşamdan yoğurup üzeri kapalı bir şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Ertesi sabah şekil vererek istediğiniz şekilde ister fırında ister tavada kızartabilirsiniz. Hem köfteniz dinlenmiş oluyor hem de lezzeti daha güzel oluyor. Evet, tüm malzemeler güzelce yoğrulur. Ne kadar yoğurursanız o kadar lezzetli bir köfte elde etmiş olursunuz. Evet, yoğrulan hamur buzdolabına kaldırılır. Ertesi sabah tekrardan yoğuruyorum köftemi. Ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak köfte şekli verilir. Evet, tüm köfteler şekil verilerek aralıklı olarak fırın tepsisine dizilir. Kıymayı orta yağlı kullanırsanız fırında daha lezzetli olur. Evet, son köftelere de şekil vererek fırın tepsisine diziyorum. Evet, köfteler hazır. Yanında bir de patates kızartalım. 2 adet kabuğu soyulmuş, yıkanmış patatesler halka olacak şekilde dilimlenir. Evet, halka şekil dilimlenen patatesler uzun uzun doğranarak fırın tepsisine alınır. İsterseniz kızartabilirsiniz de. Ben fırında yapmayı tercih ettim bugün. Daha sağlıklı, hem kokusuz, daha lezzetli oluyor.
Evet, son patatesleri de dilimleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz serpelim. Çok az zeytinyağı gezdirelim. Biraz da kekik serpelim. Evet, patatesler karıştırılır. Her tarafına gelecek şekilde yağ, tuz, baharatlar. Evet, fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında kızartmaya bırakalım köfte patatesi. Köfteler kızarırken de biz pişilerimize hemen şekil vermeye başlayalım. Kabaran pişi hamurunun havası alınarak yoğrulur. Evet, yoğrulan beze merdane yardımı ile orta incelikte açılır. Evet, açmaya devam ediyorum ben. Açılan hamur 2 santimetre genişliğinde olacak şekilde şeritler halinde keselim. Evet, tüm hamur kesilmeye devam edilir. Kesilen şeritleri 2 bir olacak şekilde baş kısmı hafif bastırılır. İkili örgü olacak şekilde örülerek şekil verilir. Tüm hamura aynı işlem uygulanır. Örülen pişiler 7-8 cm uzunluğunda olacak şekilde parçalara kesilir. Bu şekilde kızartmak daha kolay olacağı için küçük parçalara ayırdım. Evet, kesmeye devam ediyorum. Tezgahın üzerinde biraz bunları mayalanmaya bırakacağım tekrardan. Bu arada da ben diğer hazırlıklarıma devam edeceğim. Evet, suyumuz kaynadı. Çayımızı demleyelim. Demini alsın. Daha lezzetli oluyor. Evet, kahvaltılık sunumlarımızı hazırlayalım. Allah ne verdiyse reçel, bal, pekmez, zeytin, peynir hepsini tabağa alıyorum. Evet, zeytinlerimi tabağıma alarak daha sonra yıkıyorum. Peynirleri de mutlaka yıkıyorum. Genelde yorumda belirtiyorsunuz yıkamadan koydunuz falan diye. Kamera arkasında genelde göstermiyorum. Evet, yıkamaya gidiyorum ben. Peynirlerimizi de servis tabaklarına alarak kahvaltılıklarımı hazırlamaya devam ediyorum. Evet, hazırlanan kahvaltılıklar, servisler masaya alınır. Uygun bir kaba, tavaya bolca yağ alınır, ısıtılmaya bırakılır. Evet, ocağın en büyük kısmını orta dereceye getirdim. Yağ ısındı, üzerine pişirileri alıyorum.
fazla doldurmadan tavaya. Arkalı önlü kontrollü bir şekilde pişiler kızartılır. Evet, hiç yağ tadı olmayan, yağ çekmeyen, yumuşacık, yiyen herkesin tarifini mutlaka sorduğu pişi tarifini sizler de deneyin mutlaka. Evet, kızaran pişiler servis tabağına alınır. Evet, kızartmaya devam ediyorum ben pişileri. Evet, pişiler hazır. Masaya alınır. Köfte pişirene kadar da portakal sıkmak istiyorum ben meyve suyu olarak. Portakal ve greyfurtlar sıkılır. Bol suyu varmış portakalların. Lezzeti de çok güzeldi. Tam mevsimi. Evet. Portakal suları servise hazırlanır. Greyfurt olduğu için rengi biraz pembe ile turuncu arasında. Evet, fırındaki köftelere bakalım. Köfteler kızarmış. Onları servis tabağına alalım. Kalan patatesleri de tepsiye yayalım. 250 dereceye getirdim. Üst rafa alarak kızartmaya bıraktım patatesleri. Evet, kızaran patatesler servis tabağına alınır. Fırında patatesin köftenin lezzeti ayrı oluyor. Mutlaka tavsiye ederim. Kahvaltılarda hem hazırlaması da kolay oluyor. Fırındayken o arada böyle istediğiniz hazırlıkları yapabiliyorsunuz. Evet, köftenin yağı da gelmiş patateslere. Çok lezzetliydi. Evet, şu boşluğa da mayonezle ketçap sıkılarak servise hazırladım. Evet, tüm hazırlıklarım bitti. Masamı hazırlamaya geçiyorum. 4 kişilik servis açıyorum masaya. Yaprak tabaklarımı kullandım. Bunları çok seviyorum. Böyle sonbahara uygun bir masa oldu. Evet, ben masamı hazırlamaya devam ediyorum. Evet, masam hazır. Kahvaltılıklarım da hazır. Çay servisi yaparak kahvaltıya hemen geçiyoruz biz.
Evet, afiyet olsun bizlere. Tariflerimi deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.